Evet, bir önceki bölümde Matrix-Riccati denklemini çıkarmıştık. Bunu da Hamilton-Jacobi denklemini çözerek elde etmiştik. Sistemin durum uzayı modeli üzerinden. Bu bölümde de şimdi örnekler çözeceğiz. Öncelikle burada bilmemiz gereken, tekrar hatırlamak gerekirse, Matrix-Riccati denklemlerini bu şekilde tanımlıyoruz. Yani R'nin türevi artı Q eksi RB P üzeri eksi 1 B'nin transpozu R artı RA artı A'nın transpozu R eşittir 0 şeklinde. R T zamanında da 0'a gidiyor. Buradan U-star'ı yani optimal kontrolcü yasasını çekecek olursak eksi P üzeri eksi 1 BT Rx gibi bir değer elde ediliyor. Burada da durum şu X state vektörü temsil ediyor. Durum vektörünü. Eksi KT, K'da bu kazanç matrisi şeklinde çarpılarak geri besleniyor sisteme. Giriş olarak, optimal kontrolcü girişi olarak. Burada zaten onun yapısını görüyoruz. Kontrolcü üzerine entegre edilmiş yapısını görüyoruz. Ve optimal geri beslemeli bir kontrolcü yapısını elde ediyorduk. Bu şekilde KT eşittir RT B P üzeri eksi 1 oluyor. Bunun transpozunu tekrar aldığımızda. Yani burada bilmemiz gereken denklemler bunlar. Şimdi bir tane örnek soruya bakalım. Burada bize diyor ki performans indeksi verilmiş. J eşittir 3x kare artı u kare dt 0 ile t arasında değişecek şekilde ve bunu bu kontrol yasasını bulun diyor. Optimal kontrol yasasını performans indeksini minimize edecek şekilde. Ve maruz kaldığı sistem dinamiği bu. UT giriş oluyor. XT'de çıkış oluyor. 1 bölü S artı 1 şeklinde ifade edilmiş. Burada bir transfer fonksiyonu modeli olarak verilmiş. Yani diferansiyel denklemini yazacak olursak bu sistemin XS artı X şeklinde. Neden çıktı böyle girdi? Yani şöyle oluyor. Sistemin çıktısı XT. State vektörleri. Girdisi UT. Eşittir 1 bölü S artı 1. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak xt çarpı S artı 1 eşittir UT. Çünkü burada transfer fonksiyonunu durum uzayı modeline tekrar çeviriyoruz. Xt parantezine alırsak sxt artı xt eşittir ut. Bu tabii ki de Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümde t'den zaman uzayından frekans uzayına dönüşüm vardı. Şu aslında yine s xs us'ti. Şöyle belirtelim tekrardan. Laplace dönüşümü içerisinde. Dolayısıyla t yerine s koymamız lazım. O zaman sxs dediği burada x dot yani s Laplace dönüşümde. Bunu tekrardan zaman uzayına çevirecek olursak durum uzayını elde ediyorduk formunu. Çünkü state space zaman uzayında çalışıyor. Transfer fonksiyonumuz da Laplace dönüşümümüzde frekans uzayında çalışıyor. Bunu tekrardan zaman uzayına dönüştürecek olursak S'li terim zaten türevi temsil ediyordu. X dot t. Şunu yine xs'i burada sağ tarafa attığımızda denklemin us ut oluyor. Ut eksi xt olmuş oluyor. Burada tabii ki de durum uzayı modelinde şöyle x dot eşittir ax artı bu'da bu sefer a ve b matrisleri ne oluyor? A x artı bu dediğimiz için şöyle şunu buraya geçireceğiz. A eksi 1 oluyor. 1 oluyor. Katsayı itibariyle. Ve performans indeksi üzerinden de şu tanımlanıyordu. Yani normalde bizim performans indeksimiz neydi? Bunu da şöyle gösterelim.
X transpose genelleştirilmiş ifadesi Qx artı U transpose PU. Bunlar tabi ağırlıklarıydı, penaltı matrisleri. Bu penaltı matrisleri ne yapıyordu? Ne kadarlık state trajectory takip etme itibariyle ne kadarlık bir kazanç sağlayacak ve burada minimum effort'u sağlayacak şekilde de ne kadarlık bir kazanç var. Yani bunların ağırlıkları ayarlanıyordu. Ağırlıkları ayarlanarak gerek optimal trajectory takibi sağlanıyordu. Optimal durum yörünge takibi sağlanıyordu. Bir de yani minimum effort sağlanıyordu. Bu ikisini aynı anda bu performans indeksi içerisinde entegre ederek tüm zamanlar için, yani T'den bir son zamana, başlangıçta ilk zamandan son zamana ya da arbitrary bir T zamanından final zamana, yani son zamana doğru bu performans indeksini minimize edecek şekilde optimal kontrolcü yasasını elde etmek istiyoruz. Şimdi örnekte de görüldüğü üzere burada Q o zaman ne oluyor? Performans indeksimiz bize 3x kare verildiyse Q 3 oluyor. Şu çünkü kuadratik bir çarpan. Kuadratik bir fonksiyon. Q 3 oluyor. P de 1 olmuş oluyor. Equation'ı yazacağız. Yine Hamilton-Jacobi denklemi üzerinde entegre ettiğimizde bunu şöyleydi. R dot eşittir. O zaman ne olacak? Q3. Şuraya 3 koyacağız. R zaten R'li denklem elde ediyoruz. B neydi? 1. P üzeri eksi 1 1. B'nin transpozu yine 1. Bu R kare olmuş oluyor. R çarpı R. R kare. A matrisimiz eksi 1. Eksi R. A'nın transpozu yine eksi 1. Eksi R. Eksi 2 R olmuş oluyor. Evet, o zaman diferansiyel denklemimiz R'nin birinci dereceden türevi şurada görüldüğü gibi R'nin birinci dereceden türevi artı 3 eksi R kare eksi 2R eşittir 0. O zaman R dat'ı burada yalnız bırakırsak R dat eşittir RT'nin karesi, bunu sağ tarafa atarız, artı 2R artı 2R de eksi 3. Şimdi bunun iki tane çözümü var. Bunun ne yapıyorduk? Bunun doğal çözümünü buluyoruz. T'de 0 olacak boundary condition'da ve bu diferansiyel denklemin çözümünü elde ediyoruz. Fakat hangi koşulda, hangi boundary condition için? RT'nin 0 olduğu eşittir 0 dedik. Example diyelim. Şimdi bu diferansiyel denklemi çözeceğiz. Öncelikle SMS RT dedik. R'yi tanımladık. Differential equation eşittir R dot, yani diff RT eksi, ya da şöyle diyelim, eşittir R kare artı 2 çarpı R eksi 3. Bu bir denklem, diferansiyel denklem tanımladık. Conditions olarak da, boundary conditions olarak da aynı zamanda RT diyelim şuna. Sembolik olarak tanımlayalım. RT conditions eşittir R T büyük T eşittir 0. Peki o zaman R eşittir dsolve differential equation conditions diyeceğiz.
ve bu şekilde çözecek. Simplify dedik. Evet, şimdi bakalım. Tamam, şimdi çözüm bu şekilde çıkıyor. Burada 3 eksponansiyel 4t var. Eksi 3 eksponansiyel 4 küçük t bölü 3 eksponansiyel 4t artı eksponansiyel 4t küçük t. Şimdi burada eksponansiyel 4t parantezini aldığımızda t eksi küçük t geliyor. 3 parantezini almış. Bir de 3 eksponansiyel 4 büyük t parantezini almış. 1 eksi eksponansiyel 4t. Burada da 1 artı eksponansiyel 4t parantezini alırsak. Şimdi U star'da neydi? U star bakıyoruz. Burada bilmemiz gerekenler kısmında yazmıştık önceden. Eksi p üzeri eksi 1 b r t. Peki şimdi burada yerine koyarsak p üzeri eksi 1. P neydi? 1'di. Eksi 1 yani burası 1. B neydi? B de 1'di. Burası da 1. O zaman dolayısıyla r x kaldı. Eksi rt x kaldı. Rt'de neydi? Zaten çözümde bu şekilde olduğu için burada yazıp geri beslemeli, yani optimal geri beslemeli kontrolcü yasasını elde etmiş olduk. Şimdi dejenere Riccati equation var. Şuraları siliyorum. Şu kuadratik rejim. Şu kuadratik denklem. Riccati equation'da performans indeksimiz yine x'in transpozu qx artı bunun transpozu pu. Burada integralin üst limiti t sonsuza giderken r de sabite gidiyor. Yani t sonsuza giderken r sabite gidiyor. R sabitse de vx'te Lyapunov fonksiyonunu belirlemiştik enerji fonksiyonu cinsinden. Vx'te 1 neye eşit olacak? Vx'te 2'ye eşit olacak.
T1 ile T2 arası için, yani sınırlı bir T1 ve T2 arası içerisinde. Ve bu da sistemi ve performans kriterini zamandan bağımsız, zamanla değişmeyecek olan biçime sokuyor ve burada sınırlı dönüşüm itibariyle zaman skalasında bu problem etkilenmiyor. Yani zamandan bağımsız, time invariant hale getiriyor. R sabit olunca. Şimdi orada dolayısıyla bu sonsuza giderken, yani T sonsuza giderken R sıfır oluyor, çekiyor ve burada R sıfır matrisi aynı zamanda, yani R sıfır sabit olarak alınıyor ve dolayısıyla türevi de sıfır oluyor. Yani R dot burada o yüzden sıfıra gidiyor, dejenere hale geliyor. Ve burada yine bilmemiz gereken şu kısım var. R dot sıfırsa Q artı A transpoz R sıfır. Şöyle yazalım bunu. Şurası sıfır zaten gitti. Şurası Q, AT R0, R0'a gitti. Sabit R0 A. Şunlar da yine R0 oldu. R0 B P üzeri eksi 1 B'nin transpozu R0. Tamam. Şurada gördüğümüz gibi. Ve bu durumda da n çarpı n artı 1 bölü 2'lik doğrusal olmayan cebirsel denklemleri elde ediyoruz. Bunu yani elde ettikten sonra R0'ın elemanlarını, R0 matrisinin elemanlarını çözüyoruz. Şimdi burada yine bir örnek var. X'tat eşittir AX artı BU şeklinde verilmiş. Performans indeksimizde 4x1'in karesi artı u kare. X transpose Q x artı u transpose PU şeklinde verildiyse, o zaman burada şu denklemde problem için Q'muz 4 olur. P'miz de 1 olur. İçerisinde, çünkü bunlar çarpanıydı. U'nun çarpanı sabiti, X'in çarpanı sabit ve Q. Şimdi A ne oluyor? A matrisi AX artı BU olduğuna göre X'tat. A matrisimiz 0'a 4 2 ikilik bir matris. 0'a 1 0'a 0. Dolayısıyla B vektörümüzde 0'a 1'miş. Peki şimdi A'nın transpozu R0'ı tanımlayacağız. Şimdi burada matrisin eşitliğini sağlanabilmesi için matris çarpımlarının, bu 2'ye 2'lik ise 2'ye 2'lik, yani 2'ye 2'lik bir sıfır denklemi, sıfır matrisi elde etmemiz lazım. Sağ tarafında sıfıra eşitleyecek şekilde. Yani şu ifadenin nasıl yazılması gerekiyor? R'nin elemanları zaten R bir matristi. Katsayılar matrisiydi. Enerji fonksiyonunun scale eden, enerji fonksiyonunu ölçeklendiren bir katsayılar matrisiydi. Ve bu sistem üzerinden tanımlandığında matris çarpımlarının eşitlenmesi söz konusu. A'nın transpozu çarpı R0 artı R0 çarpı A. Yani totalde bu 2'ye 2'lik bir matris oluşturması gerekiyor. Ve şimdi burada bu çarpımı tabii MATLAB'de yaparız. MATLAB'de yaptıktan sonra da burada denklem takımı elde ediyoruz. Denklem takımı sistemi elde edeceğiz. Ve R'yi bulduktan sonra da zaten U optimali eksi P üzeri eksi 1 B'nin transpozu çarpı R0 çarpı X şeklinde elde etmiş oluyoruz. Optimal kontrolcü yasasını. Peki o zaman şunu çözmek kalıyor. Şunu nasıl çözeceğiz? Ona bakalım. Buna şimdi degenerate
Riccati equation dedik. Şimdi A'nın transpozu A demişiz. A matrisini nasıl tanımlamışız burada? Hemen bakıyoruz örnekte. A eşittir 0'a 1, 0'a 0. B eşittir 0'a 0'a 1. Q eşittir 4. P eşittir 1. Güzel. Peki R0'da sembolik tanımlayacağız ya. Şöyle tanımlayacağız. SMS R11 R12 R21 R22 diye 2'ye 2'lik olması lazım ki çarpımları eşitlesin. Yani 2'ye 2'lik matris çarpılıyor burada. Şimdi cebirsel Riccati denklemini yazalım. Şurada gördüğümüz şekli itibariyle A'nın transpozu, yani şöyle diyeyim, R0 katsayılar matrisi, onu da yazalım. R11 R12 R21 R22. Daha sonra şu denklemi elde edelim. Degenerate Riccati equation eşittir A'nın transpozu transpoz A çarpı R0 artı R0 çarpı A eksi R0 çarpı B çarpı P üzeri eksi 1 P üzeri eksi 1 dediği ya da inverse P fark etmez. Çarpı B'nin transpozu B üssü diyebiliriz ya da transpoz B dedik. Çarpı yine R0 artı Q eşittir 0'mış. Şimdi buna baktığımızda evet, 4 tane denklem çıktı. Q eşittir 4 0 0 0 yazacağız. Tekrardan bakalım. Dört eksi R12'nin karesi, tamam. Eşittir 0. R11 R11 eksi R12 çarpı R22 eşittir 0. R12 şu ikisi aynı. Dolayısıyla eksi R22'nin karesi artı 2R12 2R12 oluyor. R11 ile R12 ile R21 eşit olduğu varsayım altında. R22'nin karesi oluyor. Tamam. Şimdi şunu çözeceğiz o zaman. SMS R12 dedik. R22 dedik. R11 dedik. Şimdi equation 1 eşittir 4 eksi R12'nin karesi eşittir 0. Equation 2 eşittir R11 eksi R12'nin karesi, pardon, R12 çarpı R22 eşittir 0. Equation 3 eşittir eksi R22'nin karesi artı 2 çarpı R12 eşittir 0. Solve equation 1, equation 2, equation 3 ve R12, R22, R11
şeklinde çözdüğümüzde solution eşittir. Solution eşittir sol dedik. Bunu çözelim. Şimdi tekrar bakıyoruz bir saniye. R1, R2, R1, R1 yok da o zaman R1 şurada, R2 şurada, R1 eşittir solution nokta R1 dedik. R1 eşittir solution nokta R1 dedik. R2 eşittir solution nokta R2 dedik. Hemen bakıyoruz. Pozitif tanımlı olduğu için R'nin bir kere pozitif olan R1-2 eşittir 2, R2-1 eşittir 2. R1-2 ile simetrik olduğu için R2-1 eşit. O zaman R matrisimizi yazıyoruz. 4'e 2, 2'ye 2. Şöyle elde edilmiş oluyor. O zaman U optimali nasıl buluyoruz? Eksi U optimalde şuradan yazacak olursak gösterelim. Eksi P üzeri eksi 1 B'nin transpozu Rx'ti. U optimal tekrar şöyle bakalım. Bu optimal eşittir eksi P üzeri eksi 1 P 1'miş zaten, o zaten değiştirmez, çarpı B'nin transpozu. Tamam. Sonunda çarpı R dedik, evet, çarpı R çarpı X var tabii ki de. X de durum vektörü. X de durum vektörü, yani X de şöyle oluşuyor. İki tane durumumuz var. Çünkü 2'ye 1'lik bir vektör. X1, X2 dersek X eşittir X1, X2 şeklinde elde ederiz. Çarpı X diye belirtebiliriz. O zaman optimal kontrol fonksiyonumuz eksi 2 x1 eksi 2 x2 olacak optimal kontrol yasamız. Eksi 2 x1 eksi 2 oluyor. Ve burada görüldüğü gibi bunu simülik blok diyagramı şeklinde ifade edecek olursak eksi 2 x1 eksi 2 x2 geliyor. U'yu elde ediyoruz. U'da eşittir x2 olmuş oluyor. Bu solution'da şöyle, yani x1 dat x2 dat şeklinde geldiği için x1 dat satır çarpı sütunlarda şimdi x1 dat state vektörümüz x1 dat x2 dat olacak. Eşittir durum uzayındaki hali sıfıra 1, sıfıra 0 x1 x2 artı yine sıfıra 1 U. Şimdi bunu açık formda yazacak olursak diferansiyel denklem takımı şeklinde x1 dat eşittir satır çarpı sütun, yani x1 dat eşittir x2 artı 0, x2 dat eşittir satır satıra 0 U.
Dolayısıyla x2 dat burada ne oluyor? x2'nin türevi. Yani 1 bölü s integralde u'nun o zaman integralini aldığımızda yani dx2 bölü dt olacağı için şu dx2 bölü dt eşittir u. O zaman u dt eşittir dx2 olmuş oluyor. Oradan da u'nun integralini almamız gerekiyor ki x2 elde edelim. Yani x2 elde ettikten sonra tekrar bir integral alıyoruz. Çünkü x1 dat eşittir x2. x2'nin de integralini alarak x1'i elde ediyoruz. Ve bu şekilde bir Simulink blok diyagramları gösterim şekilde bu oluyor sistemin. U kontrolcü yasamız ya optimal kontrolcü yasamız eksi 2 x1 eksi 2 x2 olmuş oluyor. Şimdi bunu lineer regülatör problemini çözebilmek için Pontryagin yaklaşımıyla gerçekleştirmiş. Burada yine Planck'ı mesela x dat eşittir ax artı bu şeklinde ifade ediyor. Performans ölçümümüzde regulator problemi olduğu için bu son final state'deki performans indeksi alınıyor. Yani 1 bölü 2 x'in transpozu tf q x tf artı 1 bölü 2 t sıfırdan tf'ye yine bu t0 ile tf aralığındaki sistemin performans indeksini entegre ediyor. Bu zaten daha önceki problemdi. Buna ek olarak bir de final state'deki alıyor. The final time tf'nin bu sefer sabit olduğunu, fixed olduğunu kabul ediyor. Ve burada yine q nedir? Theta ve q'muz reel, simetrik matrisler. P pozitif definite, pozitif tanımlı matris. Ve xtf de serbest ve xtf serbest olması dolayısıyla yani final time'da daha doğrusu alacağı state serbest ve kontrolcü ve durumlarda unbounded yani free. Bu noktada yine kontrolcü eforunun yani bu noktada kontrolcü eforunun nedir? Harcamalarının eksesif yani aşmadan kontrolcüyü yine sınırlandırarak bu şekilde minimize ederek buradaki performans indeksi aynı zamanda state vektörüne yani durum vektörüne bizim hedeflediğimiz durum vektörüne mümkün olduğunca o zaman dilimi içerisinde yaklaşmak. Yine aynı şekilde Pontryagin durum fonksiyonunu elde etmemiz, kurmamız gerekiyor. Şurada yine performans indeksini yazıyoruz. 1 bölü 2 x transpoz qx artı 1 bölü 2 u transpoz pu artı lambda t lambda çarpı ne yazıyorduk? Ax artı bu diyorduk. Lambda'nın transpozu çarpı bu. Buraya da state durum uzayı vektörünü sistemin dinamiğine entegre ediyoruz. X dat eşittir ax artı bu şeklinde. Ve dolayısıyla bu optimalliğin sağlaması için koşullar, gerekli koşullar x dat'ın türevinin işte 0 olması yani dh bölü d lambda x dat eşittir dh bölü d lambda lambda dat star eşittir eksi dh bölü dx oluyor. Şurada bunu alırsak zaten bir x'e göre türevini alıyoruz buradaki sistemin. Bir de lambda'ya göre türevini aldığımızda bir de dh bölü do'yu sıfıra eşitleyip elde ediyoruz. Ve dolayısıyla yine u yıldız ne oluyor? Eksi p üzeri eksi 1 b'nin transpozu çarpı lambda dat olmuş oluyor. Şimdi burada kontrol edecek olursak eksi yine p üzeri eksi 1 b'nin transpozu şu kısım yani tekrar yazalım regulator problemi için. U dat eşittir eksi p eksi p üzeri eksi 1 b'nin transpozu
çarpı lambda dat olmuş oluyor. Pardon, çarpı lambda star olmuş oluyor. Şimdi burada p üzeri eksi 1 ancak nasıl oluyor? Pozitif tanımlı olduğunu varsaymıştık. Burada şu elde ettiğimiz denklemi 4, 3, 17'deki denklemi yerine koyduğumuzda burada u star yerine koyduğumuzda yani x dat'ı işte tekrar bu şekilde açıyoruz. O zaman durum geri beslemesi olmuş oluyor. Yani state variable feedback olmuş oluyor. Tekrardan optimal kontrolcü yasasını buraya uygularsak sistem kapalı çevrim şeklinde ifade ediliyor. Ve x dat ve lambda dat türevleri, şurada da lambda dat vardı, şeklinde bunu bir matris formunda yazarsak x optimal, lambda optimal, x dat optimal, lambda dat optimal şeklinde, burası da matrisimiz olmuş oluyor. Yani transition matriximiz olmuş oluyor. Sistemin bir sonraki duruma evrimleşmesi için gereken dönüşüm matrisimiz olmuş oluyor. Burada da a eksi b p üzeri eksi 1 bt eksi q eksi at olmuş oluyor. Satır çarpı sütun çarpımlarında şu iki denklemi elde edeceğiz. Yani x dat'la lambda dat'ı elde etmiş oluyoruz dolayısıyla. Yani şuradaki state transition matrisimiz phi diyelim ona. Phi eşittir a eksi b p üzeri eksi 1 eksi 1 b'nin transpozu eksi q eksi a'nın transpozu. Bu şekilde elde ettik. Ve final state'lerinde, yani x dot tf bu bütün zamanlar için geçerli. Final state'te yazdığımızda şurada tf yerine t yazıyoruz. Yine bu transition matrix'i elde etmiş oluyoruz. Yani bu son durum için de geçerli olmuş oluyor. Ve bunlar bu sınır şartlarından geliyor. Yani çünkü neden? T final'ın bilindiği varsayım altında sınır şartı denklemlerinden geliyor. Bu da yine 2'ye 2'lik olduğu için Q11 ya da Phi 11, Phi 12, Phi 21, Phi 22 şeklinde. Ve D theta bölü dx x tf'de eksi lambda yıldız tf eşittir 0 olduğunda lambda yıldız eşittir theta x tf olmuş oluyor. Theta boundary condition'ı önceki bölümde buna değinmiştik. Buradaki x'e bağlı olan, yani son durumda aldığı, sistemin bir son durumunda aldığı bir yörünge vardı değil mi? Yörünge tanımlanıyordu. Bunu önceki derslerde ifade etmiştik. X yörüngesine bağlı olarak bunun son durum bu üzerinden aldığı o belirli bir yörüngeye oturuyordu sistem. Ve burada da bu kısıt lambda'da zaten Lagrange kısıtını ifade ediyordu ve bu kısıt denklemimiz boundary condition üzerinden çözülüyordu. Bunu çözdüğümüzde yine ve buradaki değişkenleri de yerine yazdığımızda phi 11, phi 12, phi 21, phi 22 state transition matrix'in elemanlarını burada açtığımızda ve çözdüğümüzde en sonunda lambda star'ın çözümünü elde ediyoruz. Lambda star da yaklaşık olarak r çarpı x star'a eşit olmuş oluyor. Ve burada u da dolayısıyla r çarpı x star, yani tekrardan bakalım şuna. Lambda star'ı tekrar çözüyoruz. Bu boundary condition'ları devreye sokarak rt çarpı x star olmuş oluyor. X optimal yani. Ve lambda star'ı tekrar burada yerine koyduğumuzda şu şekilde
yine eksi p üzeri eksi 1 b'nin transpozu rt'yi elde etmiş oluruz. Bu da K matrisimizi temsil ediyor. State yörüngelerinin geri beslemesinde kapalı çevrim sistemi itibariyle, kontrol sistemi itibariyle eksi kx star u eşittir eksi kx star şeklinde ifade ediliyor. Sistem durumlarının yine lineer bileşenlerini temsil ediyor zaten. K burada zamana bağlı değişiyor dedik. Feedback kazanç katsayılarını, geri besleme kazanç katsayılarını temsil ediyor dedik ve zamana bağlı değişiyor dedik. Evet, şimdi burada K yine feedback kazanç katsayılarının feedback kazanç matrisini temsil ediyor dedik. Burada K feedback kazanç matrisi zamana bağlı değişiyor ve burada state transition yani durum matrisine ihtiyacımız var. Durum değişikliğini sağlayan, durumların evrimleşmesini sağlayan bu state transition matrix'e ihtiyacımız var. Yani stat eşittir normalde phi x dedik, durumların evrimleşmesini sağlayan, durumların ilerlemesini sağlayan, değişimini sağlayan state transition matrix. Ondan sorumlu kısım phi çarpı x dedik. Peki bunu sığ Laplace dönüşümünü aldığımızda sığ xs oluyor. Sığ xs eşittir phi xs olmuş oluyor. Phi xs. Bunu xs parantezine alırsak yani sığ eksi sağ tarafı sıfırlayacak şekilde eksi xs eşittir 0 şöyle. Xx parantezinde de aldığımızda sığ eksi phi olmuş oluyor. Eşittir 0 olmuş oluyor. Daha sonra xs'i buradan bulabilmek için durumların değişimlerini xs eşittir sığ eksi phi üzeri eksi 1 olmuş oluyor. Sığ eksi phi üzeri eksi 1 olmuş oluyor. Burada bu şekilde tanımlandığı gibi phi de zaten şuydu. Sonra bunun tabii ki de ters Laplace'ını almak gerekiyor değil mi? Çünkü xs'ten xt'ye state'lere ulaşabilmemiz için xt'ye geçebilmemiz için bunun ters Laplace'ını almamız gerekiyor. t0'dan tf'ye olan state'ler x0'dan xf'ye değişirken ki tüm durumları burada elde ediyoruz. Boundary condition'da bildiğimiz için. Bir alternatif yaklaşımda yine matrix Riccati denklemini çözmek. Burada da yine r dat eşittir eksi r at eksi a atr eksi q artı r b p üzeri eksi b transpose. R t final'a da θ olmuş oluyor. Bu sefer ekstra ne ekleniyor buraya? R'nin çünkü t final'daki değerini entegre ediyorduk boundary condition olarak. Buna da oradaki işte θ'yı yazıyoruz. Oradaki tabii ki de boundary condition ne oluyor? Q olmuş oluyor. Niye? Çünkü başta bunu nasıl tanımladık? Performans indeksini tanımlarken gösterelim onu da. Yani buradaki Q ile aynı. O zaten boundary condition olarak geliyor. O zaman RTF çözümü, Riccati equation çözümü RTF eşittir Q olmuş oluyor. Peki yine burada bir soru daha var. X'de eşittir A xt artı U verilmiş. J'U'da 1 bölü 2 xt'nin karesi, final state'in karesi. U kare 1 bölü 4 U kare verilmiş. U karede de x'li terim 0. Yani Q o zaman
sıfır olmuş oluyor şeyde. Şöyle bakalım. Şunu siliyoruz. Evet. Şimdi burada xt'nin karesi yine artı şurada u transpoz p u karede olduğuna göre yine p1 olacak. Admissible states'ler ve kontrol değerleri kısıtlı değil. Ve burada son final durumu t belirlenmiş. Yani final state'deki zaman belirlenmiş. X'te free. Şimdi burada state transition matrix yazıyoruz. X ve lambda cinsinden, xstat ve lambda cinsinden. Orada state transition matrix nasıldı onu görelim. Burada a eksi b p üzeri eksi 1 b'nin transpozu eksi q eksi a'nın transpozu. State transition matrix'ine phi dedik. A eksi b p üzeri eksi 1 b'nin transpozu eksi q eksi a'nın transpozu. Şimdi a burada neymiş? A'ya küçük a dedik. Tekrar problem üzerinde fi'yi tanımlayacak olursak a'ya küçük a dedik, eksi a dedik, transpozu da kendisi. B'miz 1, B'miz 1 dedik, P'miz de neymiş? Şu 1 bölü 2 olduğu için, bakın şurada 1 bölü 4 var. Şu 1 bölü 4 olduğu için içeriye 1 bölü 2 katsayısı şeklinde geliyor. P'miz 1 bölü 2 olmuş oluyor o zaman. Yani o zaman dolayısıyla P üzeri eksi 1'de ne oluyor? 2 olmuş oluyor. Eksi 2 geliyor. Q'muz da 0'mış. Evet. State Transition Matrix'i tanımlamış olduk. Q'da neden 0? Burada performans indeksinde şuradaki terim yok. Ve dolayısıyla burada çözüm yaparsak, bu sistemi çözersek özdeğer problemi, özdeğer vektör problemi şeklinde ifade ediliyor. Bu denklem takımları. Denklem takımını yine başta bahsettiğim gibi çözersek, yani ters Laplace'ını alacak şekilde s eksi q şeklinde çözüp ters Laplace'ını alıp da tersinden ters Laplace'ını aldığımızda bu şekilde çözülüyor. Ve aynı şekilde Riccati equation'dan da çözersek bu çözümü elde ediyoruz. Dolayısıyla u'da eksi 2 r xt çıkıyormuş. Evet. Bunu elde ediyoruz. Eksi 2 rt dediği şöyle. Şurada onu zaten ispatlamıştık. U yıldız neydi? Eksi p üzeri eksi 1 b'nin transpozu rt x'teydi. Hemen bakalım bir saniye.
U yıldız optimal kontrolcü yasamız U yıldız eşittir eksi P üzeri eksi 1 B'nin transpozu çarpı R çarpı X'ti. Tamam. Örnek özelinde yine geldik. Eksi P üzeri eksi 1 dediği 2. Yani 1 bölü 2 2. 1 bölü 2'nin üzeri 1'i. B'miz 1. Ax artı B. B'nin transpozu da 1. Eksi 2 R X oluyor. R de zaten şu çözüm olmuş oluyor. Bunu hem Matrix Riccati'den çözeriz ya da State Transition matrisi üzerinden çözeriz. Fark etmez. Eksi 2 RT XT olmuş oluyor. Evet. Bu bölümde bu kadar. Gelecek bölümde Lyapunov teoreminden bahsedeceğiz. Lyapunov teoreminden bahsedeceğiz. Ve lineer kontrol problemine nasıl uyarlandığına bakacağız. Buradan devam ederiz.